Merhaba arkadaşlar, canlı yayına hoş geldiniz. Alperen Şengün'le başlayalım. Alperen Şengün milli basketbolcumuz bir kez daha All Star seçildi. Tebrik ediyoruz Alperen Şengün'ü. Bu kanalda Türk sporcularına da yer vermeye devam edeceğiz. Onları ön plana çıkarmayı, arkadan gelecekler için çok iyi örnek teşkil etmeleri ve bazı şeyleri tekrar sorgulatmaları için Türk sporunda öncü olanları her zaman desteklemeyi ve övmeyi, bazen de yapıcı eleştiriler yapmaya devam edeceğiz. Alperen Şengün NBA tarihinde en çok triple double yapan pivotlar listesinde şimdiden ilk 10'a girdi dostlar. Gerçekten çok büyük bir başarı. Henüz 23 yaşında Alperen ve ikinci kez All-Star'a seçildi. All-Star'a seçilmesi biliyorsunuz biraz tartışmalı oldu ama sorun değil. Alperen ne yaptığını bilen, emin adımlarla ilerleyen çok yetenekli bir diğer oyuncumuz. İlkler kolay değil dostlar. Gerçekten bazı şeyleri başarmak hep bu kanalda da söylediğimiz gibi lobi, reklam, iletişim ve bir sürü engellerle uğraşıyor bu oyuncularımız. Alperen de istatistikleri geçen yıla rağmen çok iyi olmasına rağmen bu yıl NBA'ye All-Star seçilmedi. Sakatlıktan dolayı NBA'ye seçildi, All-Star'a seçildi ama bunda işte hak yerini buluyor bir şekilde. Alperen'e başarılar. Ülkemizi gururla temsil eden sporcumuz. Yine bir başka gururla ülkemizi temsil eden oyuncumuz Kenan Yıldız dostlar biliyorsunuz. Kenan Yıldız Juventus'la sözleşme imzaladı ve bu konuda samimiyetini, içtenliğini, paranın hiçbir şey olmadığını bir kez daha Juventuslulara ve dünya kamuoyuna gösterdi. Dolayısıyla Juventuslular çok sevindiler. Çünkü Kenan yıllık 6 milyon euroya imza attı. Bundan çok daha fazlasını alabilirdi. Diretse Juventus taraftarlarını da yanına çekip 10 milyon 12 milyon euro tıpkı Vlahovic'e verdikleri bol keseden parayı alabilirdi. Ama Kenan e, müzakerelerde de basında da yer alan bir şekilde bu demeçler ve yazılar yazıldı. Dedi ki iyi bir Juventus oluşturalım, hep birlikte başarıya götürelim bu takımı. Takımı güçlendirelim ve ben de burada kalıp devam edeyim. Başarıyı birlikte yakalayalım dedi. Bu tabii Juventus taraftarlarının tarafından çok iyi karşılandı. Juventus mağazasının önünde bir duran çocuk resmi paylaşıldı Twitter'da 2-3 gün önce. Ve İtalyan bir babanın sosyal medyada yer alan bu fotoğrafı ve yazısı çok dikkat çekti. Bugün Juventus mağazasının açılması için 30 dakika önünde bekledik dedi Juventus taraftarı olan baba. İçeri girince ona tatlım bu tişört için ihtiyacım olan parayla sana bir sürü şey alabilirim. Emin misin dedi bunu almak istediğine. O da baba Kenan Yıldız'ın tişörtünü istiyorum dedi ve noktayı koydu dedi. Sanki Thor'un çekici ya da Superman'in peleriniymiş gibi ona davrandı dedi. İşte bizim de büyük kulüplerimizin aidiyetli futbolcuları, genç aidiyetli özellikle Türk futbolcuları bulup yetenekli futbolcuları kulüp için bir simge haline getirip genç çocuklar üzerinde ve gelecek sporcu nesiller üzerinde aidiyet duygusuyla oyuncular yetiştirmemizi temenni ediyoruz. İnşallah bizde de böyle olur. Ve Kenan'ı da bir kez daha tebrik ederim bu duruşundan dolayı. Arda ve Kenan gerçek manada çok karakterli oyuncular. Allah yollarını açık etsin her zaman söylüyorum dostlar. Ee, Bu kanalda Zikri Tunaboylu ben 2 yıl aşkın bir zamandır Arda ile ilgili daha fazla video yapıyorum. Zaman zaman Kenan'la da ilgili diğer sporcularımızdan da bahsetmeye çalışıyorum. Ama Arda'nın durumu hep kritik olduğu için e, bu kanalda önceliğim Arda oldu dostlar. Bunun sebebini her zaman söyledim. Bir şekilde bu çocuğun önünü kapatmaya, onunla sürekli uğraşmaya devam ediyorlar. Hem medya hem farklı platformlarda hem mobbing anlamında buradaki süperstarlar onunla uğraşıyor diye defalarca bu da video çektik. Söylemler, yorumlar yaptık. Zaman bizleri haklı çıkardı. Haklı olmanın gururunun ötesinde Arda %50'siyle oyun oynadım. Arda kendini oyununu düzeltebilmeliydi. Ama düzeltemedi. Çünkü bütün baskılara rağmen maalesef bu durum devam etti. Şimdi dostlar Arda ile ilgili yine çok önemli güzel yazılar paylaşılmaya devam ediyor. Ben genelde ciddiye alınan gazeteleri sizlere tercih ediyorum söylemeyi. Çünkü bazı gazeteler asparagas haberler yapıyorlar. Doğru yaptıkları haberler de var ama genelde algıyı ters tarafa vermek, ortalığı karıştırmak için de bir sürü haberler yapıyorlar. Ben genelde daha ciddi haberlerin peşindeyim. Ciddi spekülasyonların ve algıların nasıl Arda Güler lehine değil de aleyhine çalışıldığını sizlere bu sayfada defalarca göstermeye çalıştım.
Yayına katılan dostlarımıza selamlar diyorum. Hoş geldiniz. Beğenmeyi ve destek olmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Çok teşekkürler şimdiden. Soru cevap şeklinde geleceğiz. Bir özet geçmek istiyorum. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Ağda ile ilgili çok önemli bir takım yazılar sizinle paylaşacağım. Bir tanesi de bu işte. Okuyorsunuzdur. Real Madrid'in orta sahası Abelor'un Arda Güler'i kanattan alıp forvetlerin arkasında hareket özgürlüğüne sahip bir iç orta saha oyuncusu olarak oynatmaya karar vermesiyle diyor aydınlanmaya başladı. Ya bütün mesele bu aslında. Ama hep konuştuk ya şüphelerim var. Bu çocuğu direkt hücum orta saha olarak oynatmamak için 40 takla atıyor bazıları diye. İlk 35 dakika sağ açıkta oynadı. Sonra yine zaman zaman ortaya gelip zaman zaman yine belirli belirsiz yerlerde dolaştı. Yani şu oyuncunun görev alanını çizmek ve onu doğal pozisyonunda özgür bırakmak bu kadar zor mu? Zor işte. Burası Real Madrid. Söylüyorum bu kulüp son 2 yıldır acayip bir çalkantının eşiğinde. Buradan defalarca bazı dostlar ya sen ne anlatıyorsun kardeş? Real Madrid orası orayı işte atıyorum Türk futbolundaki bir kulüple karıştırma diye. Bize defalarca söylediler ama ben sıkı takip ettiğim ve gerçek haberleri ve medyayı, İspanya medyasını takip ettiğim için bu konulara pek kulak asmadım. Bugün de aklımız bazı dostlar tarafından dile getiriliyor. Çok teşekkür ediyorum onlara, beni anlayanlara. Anlaşılmak çok güzel bir şey. Anlayanlara selam olsun. Biz buradan aynı şekilde devam desteklemeye Arda Güler'i, Kenan Yıldız'ı ve diğer sporcularımızı. Çünkü bazı şeylere alışık değiliz ve biz bu kafamızda bazı şeyleri oturtamadığımız için oyuncularımızı aşağı çekmeyi bir marifet zannediyoruz. En çok karşılaştığım sorun abi daha bir şey başarmadı ki. Yani bir başarsın bakalım diyenler oluyor. Ya başaracak çünkü potansiyeli çok fazla. Bir zamanlar Nihat Kahveci işte Arda Turan İspanya'ya gidenlerden genç yaşta gitseydi Arda Turan belki çok daha büyük bir başarı yakalayacaktı. Şimdi Arda Güler bambaşka bir seviyede ve buraya 18 yaşında geldi. Hep söylüyoruz keşke başka bir kulübü tercih etmiş olsaydı. Burada çok daha farklı şeyler konuşacaktık ama maalesef böyle oldu ve ne futbol olarak ne yönetimsel olarak ne de bir taktik hücum şablonu olmayan bir Real Madrid izliyoruz. Bu yılda değişen bir şey yok. Aynı şekilde oynanıyor oyun. Ve Arda burada bütün kaoslarla, mobbinglerle, dayatmalarla buna rağmen %50 ile oynasa bile adından söz ettiriyor. İlk 11'de oynamayı devamlı başarıyor. Ve 3 gol 12 asistlik bir katkısı var şu ana kadar. Müthiş bir rakam. Üstelik çoğu zaman ilk oyundan alınan da o oldu. Süre de verilmedi. Manuel Brunau da gerçekleri gün yüzüne vurmuş. Türk oyuncu forvetlerin aradığı o son pas yeteneğinin fazlasıyla sahip diyor. Arda Güler'in o pozisyonda oynamasıyla Real Madrid Valencia karşısındaki oyunu önemli ölçüde gelişti diyor. Kesinlikle. Zaten Marca gazetesinin yaptığı haftanın ilk 11'inde Arda Güler yer aldı. Ama biz Arda'nın iyi oynadığına kimseyi ikna edemedik. Çünkü asist ve gol yoksa farklı bir değerlendirme yapılıyor. Ama nerede oynadığını, nasıl oynadığını, neden orada oynatıldığını sorgulayan yok. Analitik düşünen sonra parçaları birleştiren yok. Son resim neyse oradan ahkamı kesiyoruz. Maalesef çok yanlış bir bakış açımız var. Ama Türk futbolunda bunun değişeceğini düşünüyorum ben. Şimdi hemen haberime geleceğim dostlar. Şunu da hemen size vereyim. Bakın Carlos Carpio ne dedi maçtan sonraki yazısında? Bu hakikaten acayip bir milat bence markada ve diğer gazeteler için. Bellingham birkaç hafta sakatlık nedeniyle yokluğu takım için faydalı olacak dedi. Ve çünkü Türk oyuncuyla birlikte oynadığında kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya çalışarak onu gölgede bırakıyor ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen lider bir rol üstleniyor dedi. Bak lider oyuncu böyle olmaz. Lider oyuncu olmadığını söylüyoruz zaten. Hem o yeteneklere sahip değilsin hem oyunu kontrol edecek bir lider değilsin. Ve sadece bencillik yaparak dayatmalarla bunu Mastantuono'ya da yaptın. Mastantuono seninle arkadaş oldu ama Arda Güler öyle tertemiz, dürüst bir çocuk ki yani sen de istese o da Mastantuono gibi sinebilirdi senin karşısında veya Mbappe'nin ya da Vinicius'un karşısında ya da başka bir takım mobbingler karşısında ama o silmedi. Tabii çektiği çok zorluklar oldu. Buna rağmen devam ediyor ayakta durmaya ve işte İspanya medyası bizim hep dillendirdiğimiz şeyi yazmaya başladı. Ve yazıyorlar, yazacaklar daha fazla. Bunun arkası gelecek, hiç merak etmeyin. Şimdi dostlar, benim de gözümden kaçan As gazetesinden Friedrich Hermel diye bir yazar. Bunu 10 gün önce yayınlamış. Ben İspanya medyasını oldukça sık tarayan, Arda ile ilgili haberleri çok fazla takip eden birisiyim. Bu
benim gözümden kaçmış, nasıl kaçar diye kendimi hayıflanırken sonrasından öğrendim ki çok kısa süre ön sayfada kalmış bu makale. Neden? Çünkü Bellingham eleştiriliyor burada. Şimdi bir önceki yazı yani Carlos Carpio'ya ait bu bir önceki yazıyı size gösterdim ben. Şuradaki yazı bakın. Bu Carlos Carpio'nun yazısı sosyal medyada yer almadı. Farklı köşelerde yer almadı. Ve bunu sosyal medyadaki Real Madrid sayfaları hiçbiri görmedi. Bakın bu kadar iyi yönetilen bir Real Madrid sayfaları özellikle Bellingham'a karşı bazen çok az olsa da olumsuz haber yapıyorlar. Yapmıyorlar demiyorum ama çoğunu gizliyorlar, hiç gündeme getirmiyorlar. Real Madrid seyircisinin hiç gözüne sokmuyorlar bu haberleri. Ama işte buradaki Friedrich Hermann'in bu yazısı da böyle çok az ön sayfada kalıp gitmiş. Çünkü neden böyle söylüyorum dostlar? Çünkü yorumun altına yazılanlar beni doğruluyor. Size bunu da söyleyeyim. Bakın mesela şöyle söyleyeyim. Bu makale sadece 11 tane yorum almış dostlar. Ve burada Cesar Romero'nun yazdığı beni çok doğrular bir tenitteydi. Makaleniz ön sayfada uzun süre kalmadı diyor yazara. Çünkü diyor Florentino'nun çocuklarından birini eleştirdiniz diyor. Sonra da kahkaha atmış. Yani bazı şeyler uzun süre kalmıyor. Yazara da bu yazıyı yazma diyemiyorsunuz ama orada bir güç var, burada bir güç var. Birilerini kollarken diğerlerini her defasında çarmıha götürüyor. Arda'yı ile ilgili olsa bu makale çok fazla ön sayfalarda ve bütün Real Madrid sosyal sayfalarında yer alacaktı. Benim hep anlatmaya çalıştığım bu. Real Madrid maçlarının çoğunu izlemeyen, özetleri izleyen Real Madrid seyircisinin üstüne oynuyorlar algı yapmak için. Ve bunu başardılar da. Çoğu insan Arda Güler'in evet yetenekli ama Real Madrid seviyesinde olmadığını söylemeye başladı. Son 3-4 ayda özellikle. Çünkü niye Arda formayı aldı ve daha da fazlasını istemeye başladığı için ancak buna engel olmak gerekiyor. Arda'nın da evet bazı çalım atamadığı, sorumluluk almadığı, az sorumluluk aldığı yerler var ama bu tamamen Arda'nın dışında ve bu Bernabeu'da maça çıkmak, bu seyircinin karşısında oynamak, Real Madrid'de oynamak gerçekten kolay değil. Baskı had safhada ve Arda bununla da mücadele etmeye devam ediyor. Şimdi yazıya gelelim dostlar. Yazıda ne demiş? Çok önemli bir yazı. Bunu dikkatle okuyacağım çünkü çok önemli bir yazı ama hiç yer almadı. Muhtemelen çoğunuz görmediniz. Diyor ki Bellingham nerede başlığın konusu Alman futbolu konusunda büyük bir uzman olan bir arkadaşım beni uyarmıştı diyor yani Bellingham yeni geldiğinde. Bellingham Borussia Dortmund'da geçirdiği 3 yılın ardından Real Madrid'e transfer olduğunda hafızamın derinliklerinden yeni çıkan bir şey söylemişti diyor. Göreceksiniz tam bir adanmışlık ve gözle görülür başarı döneminden sonra diyor. İlk 4 ayı zaten çok önemli Bellingham'ın. Çok fazla gol attı arka arkaya ve asist yaptı. İlk 4 aylık döneminden sonra yavaş yavaş kaybolacak ve tavrı hiç aynı olmayacak dedi. Yani seyirciye karşı, basına karşı, aidiyet duygusuna karşı diye açıklamıştı bir arkadaşım diyor. Ona inanmak istememiştim ve sözlerinde bir kıskançlık sezmiştim o zaman diyor. Şimdi itiraf etmeliyim ki haklıydı. Çünkü İngiliz oyuncu şüphesiz son yıllarda Real Madrid'in en büyük hayal kırıklığı. Bence Hazard'dan bile büyük bir hayal kırıklığı. Real Madrid'in lideri ve belki de dünyanın en iyi oyuncusu olacağını bekliyorduk dedi kendisinden. Şimdi burada Arda ve Bellingham hatırlamayanlar için aynı anda transfer edildiler ve Kroos ve Modric dönemin herkes sona ereceğini biliyordu. Şimdi biri Modric yerine transfer edildi, diğeri 8 numara yani Kroos yerine transfer edilmişti. Ama kimse basında bunu ya tamam bu Modric gibi oynayamıyor ama Bellingham niye Kroos gibi oynayamıyor diye soran yok. Bu şekilde oyunu niye kuramıyor diye hiç soruları ne İspanyol basınında dillendiren ne bununla ilgili makaleler yazan, sosyal medyada bunları çakraları açacak sorular soran kimse yok. Olmaz. Çünkü algı böyle bir şey. İletişim bambaşka bir şey. Ve bu iletişimi bu Bellingham'ın ekibi ve bazı kimseler çok iyi beceriyorlar. Şimdi dostlar yine yazının devamı şöyle yazının devamını da kaçırmadan size şöyle vereyim. Diyor ki şimdi kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bellingham nerede? İspanyol başkentindeki ilk 4 ayındaki şut nerede? O bir performanstı. Kimse beklemesin. Her defasında buradaki yorumlarımda da bunu dile getirdim dostlar. Bunun sadece bir performanstan ibaret olduğunu size söylemiştim. Ve maalesef durum da şu anda bu.
Korkarım diyor onu bir daha asla göremeyeceğiz diyor. Umarım yanılıyorumdur ama son işaretler çok olumsuz. Yüzünde artık ruhun aynası olan gülümseme yok. Bunun yerine sürekli öfke belirtileri var diyor. Kesinlikle. Çünkü neden? Başarısızlık, istediğini yapamama ve Arda'ya yerini kaptıracağını gösterdiği için, öngördüğü için ben de bu da defalarca dile getirdim. İdmanda beraber olduğunuz, her anını birlikte yaşadığınız oyuncunun yeteneğini görüyorsunuz. Kendiniz yapamadığınızı kendiniz bilirsiniz en iyi değil mi? İşte buna karşı çok mücadele etti Bellingham diyorum. Kapak fotoğrafında da orada Alonso'yu uyardığı bir çok net bir fotoğraf var. Yüzündeki kızgınlık ifadesi çok belirgin. Real Madrid sezon sonunda böyle bir oyuncuyu elinde tutmayı göze alamaz dedi. İngiliz oyuncunun geleceğini ciddi olarak değerlendirmek zorunda kalacaklar dedi. Frederick Hermel As gazetesinden. Bu makaleyi 10 gün önce yayınlamış dostlar. Bellingham sakatlanmadan önce. Şimdi Bellingham'ın 2 aylık bir sakatlığı olabileceği söyleniyor ama henüz nihai bir açıklama yok bu konuda. Şimdi yine dostlar size şöyle göstereyim. Şimdi Deportivo gazetesini gösterdim. Şimdi Sedan Asser'le ilgili geçen hafta da ben size bunu gösterdim ama hatırlatmak için size şöyle bir daha bunu göstermek isterim. Mesela maçtan sonra Rafael Alcorta, bu eski Real Madrid oyuncu, çok uzun süre Real Madrid'de oynamadı. Milli takımda da sayılı maçları var. Arda Güler benim için yetersiz kalıyor dedi. Topsuzken her zamanki gibi kayboluyor. Bir türlü kavrayamıyor dedi. Yani Real Madrid'deki Real Madrid'de mücadele etmenin önemini kavrayamıyormuş Arda Güler. Ondan bahsetti. Antonio Romero ise Güler Real Madrid'de hücum orta sahasının yükünü taşıyabilecek kapasitede değildir ve olmayacaktır dedi. Antonio Romero şu üstteki arkadaş. Şimdi dostlar bu konuşmalar çok fazla deşifre edildi sosyal medyada. Ve çok fazla söylendi. Çünkü konu Arda Güler'in olumsuz haberleri ise hemen medyada ve sosyal medyada çok çabuk yer alıyor. Bu program epey izlenen bir program İspanya'da. Onu söylemem gerekiyor. Ama bugün YouTube'da eski futbolculardan ve YouTube'da program yapan bir İspanyol dedi ki şöyle söyleyeyim. Şurada bulabilirsem eğer şimdi. Evet. Şimdi dedi ki bu konuşmaları yer verdi ama dedi ki programda siz başka şeyler konuşuyorsunuz. Arda Güler'e de bu konuşulanlar haber olmuyor. Siz o programda çok şey konuşuldu. Ben de sonra programı tekrar baştan izledim. Mesela programda şunlar da bahsediliyor ama olumsuz haberler öne çıkılıyor. Anlatmak istediğim bu. Türkiye'de olduğu gibi diyor gönlünce oynamasına izin verin. Takım onun için o da her şey için oynamalı diyor. Sahadaki herkes istediğini yapıyor ama burada değil. Burada başka bir işiniz var diyor. Yani Arda Güler sahada istediğini diğerleri yapıyor ama iş Arda Güler'e geldiğinde ve tıpkı Mastantuano'da da gördünüz. Genç oyuncular üzerinde bir baskı kuruyor süperstarlar. Onların her top ayaklarına atmalarını ve inisiyatif alıp pozisyonu bitirmemelerini ya da doğaçlama oyunlarını yani kendi oyunlarını oynamalarına izin vermiyor. Ama diğer 3 kişi kafalarına göre oynuyor. Bellingham, Vinicius ve Mbappe. Ve sürekli olarak aynı şeyleri deniyorlar. Ve o programda buna dikkat çekiliyor aslında. O pozisyonda oynamak istemiyor. Bunu biz de biliyoruz dedi. Yani geriden oyun kurucu merkez orta saha oyunu oynamak istemiyor. Bunu bildiklerini söylüyorlar ama bunlar hiçbir şekilde dile getirilmiyor. Son pası vermenin yanı sıra şunları da yapması gerekiyor diyor. Orta sahaya daha fazla yardımcı olmak, bu da bir şey. Daha fazla şeyler tekrar ediyorlar. Yani Tchouaméni gibi kaçacak, Valverde gibi uçacak. İşte bir sürü şey isteniyor diyor. Şimdi Ricardo Ramos Neira'da Modric ve Arda Güler değerlendirmesinde bunlara diyor ki Maldonado yani Maldini diye bilinen adamın 2012'deki tweetini hatırlattı. Modric ile ilgili ilk geldiğinde. Ki Modric 27 yaşında geldi bu kulübe. Dedi ki Modric ile ilk geldiğinde bunu bir an önce gönderin, bundan hiçbir şey olmaz diyenler de siz ve sizin gibilerdi dedi. Ama dedi şu an daha 20 yaşında olan ve bu kadar çok şey başarmış bir oyuncudan her şeyi yapmasını bekliyorsunuz dedi. Ve sürekli olarak olumsuz şeylerin ön plana çıktığını söyledi. Ve dedi ki konu Arda Güler olunca nasılsınız dedi. Yani iyi evet ama tamam ama ancak ve ancak gibi bir sürü bahaneler üretiyorsunuz dedi. İşi hep yokuşa sürüyorsunuz.
algıyı benim söylediğim gibi başka bir tarafa yönlendirmeye çalışıyorsunuz dedi. İspanya'da bunu görmeye başlayanlar var. Bunu artık Madrid, gerçek Madrid seyircisi de görmeye başladı. Bunu nerede gördük? Islıklamalardan en az etkilenen Arda oldu. Hatta hiç ıslıklanan olmadı. Şimdi çok önemli maçlarda kapının önüne geldi. Arda inşallah burada bir atacağı gol ve asistle tekrar eski formuna, kıvılcımına ulaşacak. Zaten iyi ilerliyor. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama daha da ivmelenirse işte o zaman siz görün olayı. Ama Real Madrid'de Arda Güler'e karşı bir ön yargı acayip bir şekilde oluştu dostlar. Bu Ancelotti ile başladı. Ben zaten Ancelotti döneminden beri bazı şeyleri devamlı anlatmaya çalışıyorum ama Türk vatandaşı ve Türk futbol severi olduğum için söylediklerim hep havada kaldı. Haklı olarak kaldı. Bize inanmayanlara da hak veriyorum ama durum bu. Bu çocukla çok uğraştılar önünü kesmek için. Ona özgüven kazandırmamak için çok şey yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Vazgeçecekler mi? Hayır. Çünkü başka bir pasta başka bir tarafta işliyor. İletişim ve algı başka yerde. Ama Arda'nın sahada cevabını ben vereceğinden çok eminim dostlar. Şimdi Ricardo Ramos Neira dedi ki tamam ama dedi, Luka Modric değil ama aman tanrım dedi. Benimle dalga geçiyorlar dedi. Yani bu konuşmaları izleyip böyle programda yer verdi. Yani siz neden bahsediyorsunuz dedi. Yani sizin ağzınızdan çıkanı kulaklarınız duyuyor mu anlamında bir eleştiride bulundu. Ama bu eleştiriler artacak dostlar. Artık çünkü sahada oynananla işte Bellingham yazısında olduğu gibi yani görünenle görünmeyen arasında çok şey ayyuka çıkmış durumda. Yani aslında futbolun olağan akışına ters bu durumlar hiç yaşanmamalıydı bir kulüpte. Aynen Yamal'a formayı verdikleri gibi yetkiyi Arda Güler'e vermeleri gerekiyordu. Şimdi bazıları diyor ki Nico Paz ondan daha iyi oyuncu. Nico Paz ondan daha iyi oyuncu olsaydı kiralık gitmezdi. Bunun bir kez daha altını çiziyorum. Hiç Nico Paz'la Arda Güler'i kimse kıyaslamasın. Arda Güler çok farklı seviyenin oyuncusu. Hala söylüyorum. Bütün bu yapılanlardan sonra %50 ile oynamaya devam ediyor dostlar. Bütün olay bundan ibaret. Şimdi soru cevap şeklinde geleceğim dostlar. Hemen bitiriyorum. Ee, Şimdi bir de bir yemek düzenlendi biliyorsunuz. Real Madrid yemeği düzenlendi. Futbolcular bir araya geldi. Vinicius ve Mbappe'nin organize ettiğini söylediler yemeği. Birlik içindeyiz. Bakın biz aramızda bir tartışma yok. Her şey Real Madrid için yazılanlar, çizilenler ya da bazı şeyler öyle bildiğiniz gibi değil dediler. Her gün beraber olduğunuz ve böylesine önemli maçların olduğu bir noktada tamamen algı. Biz biriz, beraberiz, aramızda bir problem yok. Neden? Çünkü bunu söylüyorlar. Şimdi hemen onu da söyleyeyim. Cebalos'un görmüşsünüzdür bir Instagram'da paylaşım oldu dostlar. Neydi o? Dedi ki burada küçük bir arkadaş çevresiyiz. Sadakatin bedeli çok yüksek dedi. İşte Ceballos bunu dile getirdikten sonra çok fazla sosyal medyada yer aldı bu. Yine bu ve bunun gibi haberleri bastırmak için burada bir takım şeyler devreye giriyor hemen Real Madrid'de. Ama kral çıplak. Yani bu onları oyunu da kurtaramayacak. Çünkü Real Madrid bambaşka bir kulüp ve bambaşka insanlar hep kendileri bu işi yapmak istiyorlar. Yine bir tane şimdi El Congruito TV'den dostlar bunu da göstereyim size. Juante Sanz Perez muhabirlerinden birisi dedi ki Levante ile oynanan o çok kritik karşılaşmayı hatırlıyorsunuz. Real Madrid ile Levante arasındaki maçın devre arasında Bernabeu'da takıma yönelik yoğun ıslık sesleri arasında iki önemli oyuncu arasında hararetli bir tartışma yaşandı diyor. A toplar diye de çevirebilirsiniz. Oyunculardan biri diğerine şöyle dedi diyor. Gol atıyor olsan da daha iyi oynamıyorsun demiş. Bunu kimin kime dediği çok belli. Bu laf Vinicius'tan Mbappe'ye dostlar. Herkes bunu anlamış durumda ve sosyal medyada bu bayağı yankılanıyor şu anda. Yine size şunu söyleyeyim. Bazı şeyler göründüğü gibi olmadığını gerçek Madrid taraftarları kazandı. Belki de Arda burada kalarak yeni yapılanacak ve yeni gelecek oyuncularla bu yapılanmanın merkezinde olacak. Çünkü Real Madrid'de hani gitse daha iyi olacak diyorum ama %51 ile gitsin istiyorum. Ama kalması ve yeni yapılanmayı da görmesini istiyorum. Bu noktada Arda Güler'in biraz beklemesi daha gerekecek. Çünkü yeniden bir yapılanmaya gitmesi çok olası Real Madrid'in. Herkes bundan bahsediyor. Şimdi yine birlik beraberlik var diyorlar. Mastrantano Bellingham'a yanaştı ama Mbappe'ye yanaşmadığı için yine biliyorsunuz geçen günkü maçta herkes gördü bunu. Maç 2-0 iken Mastrantano ceza alanının bu köşesinden
topu kaleye vurmaya çalıştı. Ve Mbappe'nin büyük tepkisiyle karşılaştı. Maç zaten 2-0. Dakika 90 olmuş. 96 olmuş. Neden bu tepkileri yapıyor? Bunların bazıları gözükmüyor saha içinde. Kameraların kaydetmediği yerlerde. Ama Mastantuono çok kötü vurdu. Ama Mastantuono'nun vuruş açısı Mbappe'nin istediği yerden çok çok daha müsait. Ama bunlar her top ayağına istiyorlar. Arda da ilk çaylak zamanlarında bunlarla çok karşılaştı. Bunları burada çok dillendirmeye çalıştım. Çünkü futbol oynayanlar bilir. Teknik direktör ve yönetim oyunculara, yani daha ilerideki yıldız oyunculara yaptığı bu mobbinge. Bakın bu sadece saha içi. İtiraz etmez ve o oyuncuları desteklemeye devam ederse onlar da yönetimden ve teknik direktörden aldıkları gücü ortaya daha fazla koymaya çalışırlar ve böyle genç oyuncuları, çok iyi olacaklarını bildikleri oyuncuları parlatmak istemezler. Her şeyi bunlar yapmak ister. İşte Mbappe'nin de defalarca Real Madrid'de yaptığı şey bu zaten. Bencilliği bu takıma Vinicius biraz aşılamıştı ama Mbappe aşağıya çıkardı. Burada gözden kaçmıyor dostlar maalesef. Ve demek istediğim, Real Madrid'de sular durulacak gibi değil. Yani siz neler düşünüyorsunuz? Hemen soru cevap şeklinde geçelim. Benim söyleyeceklerim biraz uzun oldu. Çok kusura bakmayın. Maalesef epey bir yazıda bu da yer aldı. Doğukan demiş ki yazın süperstarlardan birini gönderecekler bence. Bence Doğukan, Bellingham bile emniyette değil. Ben size söyleyeyim. Şu sakatlık olayı biraz beni kuşkulandırıyor. Tamamen olayların dışında kalmak istediğini düşünüyorum. Çünkü ve Arda'nın da yerinde oynatılmamasının sebeplerinden birisi de bu olarak görüyorum ben. Murat Özüzer demiş ki Klopp Bellingham ve Kamavinga'yı istemiyormuş diyor. Ya bu asparagas haberler bunlar. Hiçbir teknik direktör gelmeden hiçbir açıklama yapmaz Murat. Yani bu son derece tecrübeli bir hoca. Otururlar, karşılıklı konuşurlar. Bu gizli kalır. Yani ben bunlara hiç inanmıyorum. Hep asparagas haberler diyorum ya. İşte El Nacional'ler, Defansa Central'lar. Bak bunları hiç ben bugün ve hiçbir zaman yani bir kere belki getirmişimdir bu haberleri. Çünkü İspanya ayağa kaldı. Başkan aşağı indi. Soyunma odasını dağıttı. Yok işte bilmem neler oldu. Ya bunlar bazen ters algı peşinde de oluyorlar. Çünkü Defansa Central dediğimiz gazete Real Madrid arması var yani zaten logosunda. Yani bazı şeyler %1-2 doğru çıkıyor. Diğerleri hep asparagas haberler. Ortalığı karıştırmak ya da pohpohlamak için, algıyı terse yönlendirmek için yapıyorlar. El Nacional. Bakın El Nacional Venezuela'da da var. Şili'de de var. Bütün Güney Amerika ülkelerinde El Nacional var. Atıyorlar oraya kaynak El Nacional. El Nacional hangi El Nacional? El Nacional 1000 tane gazete var yani dünyada. Çünkü çok kullanılan bir kelime nasyonel. Neyse dostlar, Batu Ates demiş ki Pekmezci'nin açıklamalarına ne diyorsunuz Zeki abi demiş. Pekmezci, şimdi çıkaramadım, Pekmezci kim dediğini anlayamadım. Bir daha yazabilirsen Batu, çünkü tam olarak kavrayamadım inan şu anda canlı yayında olduğum için. Erdem Koç demiş ki Zeki hocam Perez Mbappe'yi alarak aslında takımın altına istemeden dinamiti koymuş oldu. Kesinlikle. Perez'i yanıltan da Ancelotti dostlar. Yani bu Vinicius'la oynadığı geçiş hücumunu Mbappe'yle çok daha iyi oynayacağını düşünerekten bu yanılgıya düştü. Çünkü at ön tarafa orta saha ve defans hammallığı yapsın. Ama şunu hesap edemedi. Kroos ve Modric yoklar artık ve santraforsuz oyun bu takıma çok zarar veriyor. Kanatları da kullanamıyorlar bir şekilde. Mert Aksöz demiş ki Oğuzhan Poyrazoğlu'nu izledim. Arda Perez'e böyle devam edecekse gideceğini söylemiş. Doğrudur. Yani Oğuzhan Poyrazoğlu kıymetli bir kardeşimiz. Bu konuda da çok emek veriyor Arda ile ilgili. Arda eğer böyle bir şey söylediyse çok iyi. Yani çok sevindim. Söylemesini de buradan defalarca söylüyorduk. Yani ben Arda Güler'im. Yumruğunu masaya vur. Git önce hoca ile konuş. Menajerin, sen değilse de menajerin konuşsun. Gidip baban konuşsun. Yani durum böyleyse böyle kardeşim demesi lazım. Çünkü bu kaotik ortamda mütevazilik işe yaramıyor. Efendilik hiç işe yaramıyor. Çocuğu ezdiler de ezdiler. Benim 2,5 yıldır burada anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama biz deli noktasına geldik. Ve bana diyorlar ki ya Arda futbolu bıraksa ne anlatacaksın? Başka Arda Güler'leri desteklemeye devam edeceğim. Bu kadar basit yani. Benim Türk futbolunun kaosuyla çıkacak altyapı oyuncularını çıkartmamız lazım ve bunlar Arda Güler'i örnek alarak çıkacaklar. Ve bu ülkenin Arda Güler'lerinin buradan çıkabileceğini göstermemiz lazım. Hep söylüyorum, misyon, vizyon, reklam, yani gırla. Ama çocuğun önünde öyle böyle durmuyorlar. Çünkü pasta çok lezzetli, kimse pastayı bırakmak istemiyor. Ne kadar yetenekli olursanız olun, bu futbolda bunlar var dostlar. Gerçekten vardır yani. Ve hepsi gün yüzüne çıktı Real Madrid'de. Çok şükür.
Hamza Erenetli demiş ki ağzına sağlık abi demiş. Galaxy Grand Prix Ronaldo bile bu kadar bencil davranmıyordu. Bunlar kendilerini ne sanıyor? Kesinlikle öyle ama tamamen Perez'in bu para sevdasından ve şimdi Arbeloa ile geldikten sonra görüyoruz ki neydi adam? Yani olacak iş değil. Bir daha tekrar ediyorum ama bu 4 oyuncu dedi. Valverde'yi de içlerine katarak çıkmayacaklar dedi oyundan. Ha, bu nasıl bir şey ya? Diğer oyuncular ne peki orada? O zaman diğer oyuncular siz bu seviyede değilsiniz diyorsunuz siz onlara. Böyle bir açıklama, facia bir açıklama yaşandı bu kulüpte. Hani diyorum ya yani bu kulüp değil adamı delirtir yani. Bazıları bana diyor abi iyi misin hani çok komple sarıyorsun. Az vallahi söylüyorum bazen. Çünkü devamlı takip ettiğim e, bir kulüp e, Real Madrid özellikle 2,5 yıldır basın olarak da aynı şekilde. Hınzır 82 demiş ki bu Serhat Pekmezci Arda'yı Fener'e getiren antrenör öyle bir şeydi. Şimdi tam hatırlamıyorum diyor. Onun yerine röportajı var Arda'yla konuşuyormuş diyor. Evet Serhat Pekmezci. Evet, doğru. Evet. Arda'yı Fenerbahçe'ye getiren evet o da mobbing var demiş. Ya artık ayyuka çıktı dostlar. Yani ben Türkiye'den daha fazla destek bekliyorum. Arda Güler'imizin nelerle uğraştığını 2,5 yıldır burada anlatıyorum. Goy goy yapmıyoruz dedik ama dediğim gibi yani bana kim inanır? Yani Kadir İnanır, Arda Güler diyeceğim şimdi o espri yapacağım ama çok zor çünkü biz hiç böyle oyuncu çıkarmadık ve biz toplum olarak önce bir başarıyı görmek istiyoruz. Ama destek çok önemli. Yani var olma, hadi koçum hadi aslanım demek bile bazen çok önemli bir şeydir. Bu sosyal medyada ve dijitalizmin bu kadar ilerlediği bir zamanda çok önemli bir şey yapıyoruz. Biz burada destekleyenler olarak söylüyorum. Küçümsemeyin. 5.000 abone burada, 5.000 orada. Siz Instagram'da burada bir fikirler üretiyoruz. Çünkü Türk futbolunda algı ve Türk futbolcusunun başaramayacak olmasına dair güven çok zayıf. Bu da Arda'nın üzerine çok yük bindiriyor. Hiç mi Arda okumuyor Türkiye'de yazılan çizenler? İnşallah okumuyordur diyeceğim ama bir şekilde önüne çıkıyordur yani. Hasan Arkan demiş ki Tuna abi nasılsın yayınlar? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni anlayan dostlara da selam olsun diyorum her zaman. İyi ki varsınız. Az da olsak sorun değil. Anlayanlarla birlikte yola devam ve bizim bu fikirlerimizi goy goy muhabbeti yapmadığımızı öğrenen diğer samimi dostlarımızı da aramızda görmek istiyorum. Futbola farklı bir açıyla bakacağız dostlar. Nedir o açı? Samimiyet. Yani Türk futbolunda birilerinin gizlediği antrenör, menajer, basın ilişkileri her dünyanın her yerinde oluyor. Bizde olmuyor mu? Ama bizi bazen hep böyle işte cambaza bak diyorlar ya bizi oraya bakmamamız lazım. Bizim iyi futbolcuysa iyi futbol talep etmemiz lazım o oyunculardan. Hep onu diyorum. Yetenekli genç Türk oyuncularımızın da bu şekilde Arda Güler'le daha değer kazanacağını ve kendine daha çok özgüvenlerinin yükleneceğini düşünüyorum. Çünkü şu an 14, 15, 12 yaşındaki çocuklar Kenan ve Arda'yı izliyorlar. Pür dikkat. Ama TRT Spor'umuz ama medyamız özellikle Arda'yı çok yalnız bıraktılar. Kenan'la ilgili bazen yazılar geliyor ama Arda ile ilgili orada basın mensuplarının arasında yer alan ve Arbeloa'ya soracak. İspanya medyasında bazı şeyleri sorduracak, şarkıları araştıracak bir muhabir hep gönderemedik. Mesela ben ünlü futbolculardan da Arda'ya destek bekliyorum. Bu konuda gözden kaçırdıklarım vardır. İlla destekliyorlardır ama Mesut Özil bu noktada biraz geri kaldı. Ki senin Real Madrid, önemli bir Real Madrid geçmişin varken Arda'ya mobbing yapılıyor deseydin bu bile çok büyük bir etkiydi. Hani onu demedin. Arda tam bir doğal 10 numara diye neden orada oynatılmıyor diye sadece böyle kısa bir soru sormuş olsaydı Mesut Özil çok şeyi anlatacaktı aslında. Çünkü o aurası, o gücü var dünya medyasında, sosyal medyasında ama yapmadı. Bilmiyorum neden çekiniyor. Belki de Arda'yı farklı bir şekilde şeyler mi bekliyor Arda'dan bilemiyorum ama Mesut Özil'den bunu beklerdim açıkçası. Derine çok teşekkür ederiz. Bize destekte bulunmuş. Zikri Bey iyi yayınlar. Biz en başından beri size inanıyoruz. Arda henüz kariyerinin başında. Real'deki lobiciler bunu biliyor ve engel oluyorlar ama başaramayacaklar. Evet yani artık bazı şeyler gün yüzüne çıkmaya başladı derin. Umuyorum daha da çıkacak. Zaten yani olacak olan oraya doğru gidiyor. Maalesef ve maalesef durum bu. Teşekkür ederim desteğin, yorumun için. Çok isabetli yorum. Biz burada bunu artık kabul edilmiş olması bazıları tarafından da çok hoşuma gidiyor. Ya burada biraz öncülük edebilirsem ne mutlu bana ama sizin sayenizde oldu. Siz de bu konuda beni çok desteklediniz ve buradaki fikirlerimizi dillendirdiniz. Mesela TCN Yılmaz'ın Zikri ve Arda'yı 10 numara oynatacaklar mı? Sizce ben inanmıyorum gidişattan diyor. Ben oynatacaklarını düşünüyorum ama bu maçta ısrar edebilirler. Çünkü Thiago Pitac diye bir oyuncu var Castilla'da B takımında.
onun hücum orta saha olarak çok iyi işler yaptığını ve artık formayı A takımda alma şansının çok arttığını dair bir takım yazılar da çıkmaya başladı. Bak hiç bahsi geçmeyen genç oyuncuyu sırf hücum orta sahada deneyebilirler önümüzdeki maçlarda. Çünkü yapıyorlar dostlar. Yani söyleyeyim size. Yani geçen maç Arda'nın ilk 35 dakika sağ kanatta başlaması mantıklı mıydı? Yani kenarda Brahim Diaz var. Mastantano var. Bellingham yokken ya bu çok saflık olur buna inanmak yani. Şimdi TCN Yılmaz'ın ve bizim de burada söylediğimiz şey Arda hep doğal pozisyonda oynamalı diye biz Türk futbol severler gerçekten çok büyük bir işi yılmadan başardık. Tebrik ediyorum. Yani bu konuda destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bunu bir şekilde yabancılara az da olsa kabul ettirmeye ve çakralarını açmaya çalıştık. Çünkü bu zihinsel bir sorundu. Hep Bellingham'ı farklı türlü işlemeye çalıştılar. O bir lider dediler. İşte Real Madrid'de hiçbir şey yok. Arda yetersiz. İşte devamlı e, fiziksel eksikliğinden bahsettiler. Ama fiziksel eksikliğe gerek yok ki. Yani biraz topa sahip olsa Real Madrid her şey çözülecek zaten. Volkan Çevik yayınlar Zikri Bey demiş. Çok teşekkür ederim Volkan. Sağ olun. Destekleriniz ve yayınınıza katılımınız, yorumlarınız. Bu videonun altına yorumlarınızı da bekliyorum. Hepsine cevap verip teşekkür edemesem de dostlar iyi ki varsınız. Elinizi korkak alıştırmayın. Yorumlarınızdan besleniyorum. Fikirler üretiyoruz. Bu fikirler sonra burada çarpışıp yayılıyor. Bu iş böyledir. Hayat da böyledir. Ee, Samimi olmak her şeyden önce fikri beyan ederken gördüğünü söylemek çok önemli ama İspanya medyası ve sosyal medya Arda konusunda hiçbir zaman gördüklerini söylemediler. Yani ben burada söylemediklerini defalarca söylemeye çalıştım. Az çok şükür İbra Arda'dan yana dönecek inşallah Allah'ın izniyle. Yine Hamza Erenetli demiş ki biz yazalım Mesut Özil'in profiline yorum atalım o zaman demiş. Yani evet aslında hatırlatmak ona da belki başka işleri vardır ama Arda konusu da çok ciddi bir iş yani Türk futbolu için. Umuyorum Mesut Özil'den böyle bir tweet şu aralar çok iyi gider. Açıkçası onu söyleyeyim. Asrin XB4K demiş ki Jude Balon Dortmund'da oynarken de izlemiştim. Sadece Cacık ve Balon Arda onun gibi 100 tane topçu alır demiş. Çok doğru. Biz niye bu resimde kaldık? Ben o hem Fredrik Hermen'in 10 gün önce ama çok kısa süre e, ön sayfada kalan makalesini tekrar sizinle paylaşmak istiyorum dostlar. Ve bu paylaşım çok kısa sürede ön sayfada kaldı. Neden böyle oluyor? Bir sürü paylaşımda böyle oluyor. Çünkü Bellingham ve diğer süperstarların olumsuz haberleri olduğunda bunu yazmak isteyen dürüst gazetecilere de yazın diyorlar. Karışmıyoruz diyorlar ama o makaleyi ön sayfada kısa tutuyorlar. Bazı şeyler böyledir yani. Güç böyle bir şeydir. Yani hep söylemeye çalıştığımız şey. Bakın bu yazı yazıldıktan sonra ben altta yorumlara baktım. Yani 10 gün geçmiş değil mi? Yani bu makale görülse 11 tane yorum kalmış sadece. Ya bu da makalenin ne kadar ön sayfada az kaldığının bir göstergesi dostlar. Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve hemen şuradaki Cesar Romero demiş ki makaleniz ön sayfada uzun süre kalmadı çünkü Florentino'nun çocuklarından birini eleştirdiniz diyor. Kahkaha atıyor. Hemen altındaki yorum ise çok daha gerçekçi. Bu da yine bir Madrid seyircisinin yazdığı bir yorum. Diyor ki eğer varsa o da abartılmış bir oyuncu ve basın ve hakemler tarafından aşırı korunuyor. Ama beni bir orta saha oyuncusu olarak ikna etmiyor. Futbolu anladığını, pozisyon aldığını, maç temposunu kontrol ettiğini ve anın gerektirdiği şeyi yaptığını görmüyorum diyor. Yani sorumluluk almak, atabileceği pası atmayıp tekrar terse dönmek bu çocuğun en çok yaptığı şeyler. Özellikle Arda'yı gördüğü yerlerde hiç atmadığını hepimiz görüyoruz maçlarda. İşte yine burada bu yazıyı tekrar sizinle paylaşayım. Bellingham nerede yazısı 10 gün önce yayınlanmış ama dediğim gibi ön sayfada çok az kalıyor. Boğaz'ın çocuğu destekte bulmuş. Zikri saçları boşa dökmemişsin kardeşim diyor. Tespitlerin çok yerinde. Yakında daha global kanallarda göreceğiz seni diyor. Çok teşekkür ederim. Samimi olmaya çalışıyorum. Futbol için çok feragat ettim çok şeyden. Okulda dahil buna. Üniversitede dahil. Olamadım futbolcu. Bu ülkede hala benim dönemimden yani 20 yıl öncesinin 25 yıl öncesinin hikayelerinin Türk futbolunda tekrar döndüğünü gördüğüm için menajerlerin, basının ve antrenörlerin nasıl Türk oyuncuyu yetiştirmemeye and içtikleri için daha doğrusu risk almak istemiyorlar. Genç oyuncuyla 4-5 maç uğraşmanız lazım. Ama ne hikmetse o antrenörler o da oynamaya devam ediyor. Çünkü yeni bir şey ortaya çıkarmıyorlar ve genç oyuncularımız dışarı çıkmıyor. İşte bu antrenörlerden, yöneticilerden, menajerlerden kurtulmamız lazım.
Türkiye Futbol Federasyonu bu bahis ve şike skandalında dostlar 104 tane futbol menajerinin, yani lisanslı federasyonda çalışan futbol menajerinin bahis ve şike olaylarına karıştığını ilan etti ve onlara hak mahrumiyeti verdi. Bakın 104 tane menajer, bunların bağlı olduğu oyuncular, iletişimler, algılar, bahis oyunları, yani gerçekten boğazımıza kadar batmış durumdayız. Bizi yukarıya çıkartacak olan şey tamamen samimi bir bakış açısı, kulüpçülükten dışarı. Bu kadar pahalı oyuncular veriyoruz ama genç takımlarımızdan neden oyuncu çıkmıyor? Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş altyapılarından ya yok mu şu santrafor? Hadi birinci santrafor iyi para verdik, ya ikinci santrafora haber vermeyelim. Genç takımda santrafor pozisyonunda oynayan oyuncuyu bir çıkartın bakalım. Ne yapıyor bir sahaya, bir 4-5 maç görelim demiyoruz. Çıkarttığımız oyuncular da çoğu küstürülmüş, futbolu bıraktırılmış çocuklar. Çünkü neden? Yeteneklerinin farkındalar. Onlardan daha yetenekli birilerinin oynadığını gördüklerinde tamamen bakış açıları ve moralleri, psikolojileri çöküyor ve lanet olsun deyip futbolu bırakıyorlar dostlar. Onları yakalamamız lazım. Yani önce biz iyi futbolcunun peşinde koşmamız lazım. Yani sadece koşan, mücadele eden, fiziksel yönü olan oyuncular değil. Bizim İspanya futbolunun yaptığı gibi tik-takaya dönmemiz lazım. Ama inşallah bu taleplerimiz futbolda yankı bulacak. Ben burada bunları devamlı konuşmaya çalışacağım. Farklı bakış açılarıyla, yazılarla da sizlere sunmaya çalışacağım. İnşallah sizlerin de destekleriyle bir takım şeyler ufak ufak değişecek. Belki benden çok daha iyi anlatabilecek genç arkadaşlarımız çıkacak YouTube'da. Ben var olduklarını da görüyorum. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Şimdi konumuzu çok da sapmadan devam edelim. Arda'nın çıkması bu yüzden çok önemli. Aktaş 3979 demiş ki Tuna kardeş, Arda gerçek oyununu oynamazsa çok destekçi kaybeder. İşte Arda'yı da burada küstürdüler. Tam Arda'nın da evet hataları var. Ben işte Madrid'e gidip kendi oyununu oyna diye bağırmamın, Ancelotti zamanında daha bağırmamın sebeplerinden birisi bu. Başka şansın yok Arda. Çünkü seni oyundan uzaklaştırıyorlar. İhtiyaç oldukları bölgeye koyuyorlar ve seni belirli belirsiz zamanlar vererek senin özgüvenini alıyorlar. Bunları dile getirmeye çalıştım ama Arda yine tam kendi oyununa dönemese de çok büyük bir iş başardı bence. Bu kadar şey ayyuka çıkmışken Arda başarısız da diyemeyiz. Düşünün, bu kadar tartışılan bir oyuncu bu kadar ilk 11 maçına çıkartıyorlar. Neden? Çünkü onun gibisi yok. Yani bu kadar hızlı düşünebilen, uygulayan, karar verebilen, ayağı temiz ve öngörüsü kuvvetli bir oyuncu. Bakın gerçekten abartmıyorum. Müthiş bir oyuncu gelecek. Gelmeme ihtimali söz konusu değil. Doğrusunu Allah bilir. Sakatlık, kaza, bela olmaz inşallah ama %99 dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan birisi olacak kendi döneminin. Hiç abartmıyorum dostlar. Ömür İzmir demiş ki Zeki kardeşim, bizi desteklemeye devam edelim. Ağda çalışmaya devam etsin. Allah hiçbir çabayı karşılıksız bırakmaz. Çünkü Ağda, Kenan çok güzel çocuklar. Evet, şimdi kişilik olarak da gerçekten çocuklarımıza örnek olabilecek, onları doğru rol model olabilecek oyuncular. Ve o yüzden de onları desteklemeliyiz ki bir şeyi başarmak önemli ama bunu nasıl başardığınız, kişiliğinizden taviz vermediğinizin en güzel örnekleri Kenan ve Arda. Bakın 6 milyon değil 12 milyonu istese diretse Kenan o sözleşmeyi çok güzel alırdı. Yani Juventus taraftarı arkasındaydı çünkü. Ama o kozunu kullanmadı. İşte efendilik, mütevazilik. Öyle bir şey. İşte artık herkes Kenan'ın samimi olduğunu çok iyi net gördü. O yüzden Kenan daha da büyüyerek gidecek İtalya'da. Arda'nın önüne de geçmezlerse çok az kaldı bence kıvılcımı patlatmasına. Her şey belli olacak şu Real Madrid'de. Hani diyorum ya, gitmek doğru bir seçenek ama kalıp Real Madrid'in nasıl şekilleneceğini bu sezonda bir görmek lazım. Arda'yı nerede konumlandıracaklar? Dizginleri eline verecekler mi? Bu çok önemli dostlar. O açıdan söylüyorum bunu. Ekrem İlter dostumuz demiş ki Zikri Bey, bugün birkaç yabancı YouTuber'dan duydum. Arda'nın bu takımdan gitmesine izin vermek akılsızlıktır. Kesinlikle öyle. Arda'nın kalmasını istiyorlar. Bellingham'a ciddi tepki gösteriyorlar. Şimdi bu sakatlık numarası biraz boşuna çıkmadı. Ben hiçbir oyuncunun sakatlık olmasını istemem. Öyle bir şeyimiz de olmaz. Karaktersizliğimiz ama Bellingham çok fazla tepkiler başladı ve bunlardan biraz geri kalmak için, çünkü ondan artık sorumluluk istemeye başladılar. Yani Instagram'da sağda solda attığın liderlik naraları, Real Madrid'in taraftarının okşadığın gönlünü, okşadığın işte emeğinden, mesaisinden verip para alıp bilet alıyorlar gibi laflar artık işlemiyor. İnsanlar gerçek görmek istiyor ve Arda'ya yapılan mobbingi de burada yazarlar dillendirmeye başlandı.
şaka gibi. Şunu bir ay önce görsek herkes, yani buna ihtimal vermezdi kimse, görüyorsunuz. Yani işte Frederick Herman'in yazısı. Şimdi kendimize soruyu sormamız gerekiyor. Bellingham nerede diyor. İspanyol başkentindeki ilk 4 ayındaki şut nerede? Ya bu bir performanstı. İyi futbolcu, klas futbolcu başkadır. Performans oyuncusu başkadır. Performans yanınızda kimin oynadığı, nasıl paslar aldığınız, takımınızın psikolojik durumu, yardımlaşma ve diğer faktörler de çok önemli futbolda. Nice kazma futbolcuyu iyi gösteren yandaki oyuncular vardır. Bir başka kulübe gittiğinde adam sırıtmaya başlar. Yapamamaya başlar. İşte transferleri yaparken de önemli. Kiminle nasıl oynadı ve sorumluluğu ne kadar alıyor ve bu özelliklerine ne kadar haiz. Bu özellikler haiz olmadığını artık haykırmaya başladılar. Ama bu gibi makaleler dostlar devam edecek. Çok fazlasıyla yer alacak, onu söyleyeyim sizlere. E, Ender Temel demiş ki 6 milyonla en çok kazananmış Kenan diyor. Şimdi dostlar şöyle, 6 milyon alan David de var ama Vlahovic bir önceki sezonlarda 5 yıllık 12,5 milyon euroluk sözleşme imzalamıştı ki Vlahovic hala parayı alıyor. Hani ona verebiliyorsanız en az 10 milyon istese alırdı demek istedim ben Kenan'la ilgili. Ama bu da diretmedi yani çocuk. Ee, Yine TGI 41 demiş ki ben Afrika sayfalarında İspanyol sayfalarında Arda'yı savunan bir hal oldum. Arda çık top oyna kardeşim, pasif kalıyorsun. Evet. Arda ama işte dediğim gibi yani bu şeyi tam kıramadı ama yine de başardıkları çok önemli. Her şeye rağmen başardıkları çok önemli. Ben o zinciri kırdığında devamında geleceğini düşünüyorum. Özgüveni de kendine gelecek ama Arda'ya yapılanları unutmamak lazım dostlar. Ki buna rağmen çok şey başardı. Bakın La Liga'nın, Şampiyonlar Ligi'nin en çok asist ve pozisyon yaratan oyuncusu. Ya şimdi pozisyon yaratan en çok oyuncu La Liga'da 3,59'la Mbappe ile birlikte. Ya böyle bir oyuncuyu hücum orta saha olarak oynatmazsın da ne oynatırsın? Şaka gibi futbolun olağan akışına ters. Hep bunu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle bir istatistik sizde var ki atılamayan goller, verdiği pasların son üçüncüye verdiklerini saymıyorum zaten. Oyunu açmaları, kornerleri, yani ama buna rağmen çok acayip bir şekilde insanlara bunu yedirdiler 2 yıldan beri. Yani bu arada Güler fiziksel olarak Madrid'de yetersizmiş. Adam YouTuber işte söyledi. Dedi ki 2012-13 yılında Modric'in de aynısını söylüyordunuz dedi. Üstelik o 27 yaşına gelmişken söylediniz onları dedi, onun için dedi. Ya herkes çok koşacak diye bir şey yok. Foden, Grealish, Cole Palmer çok mu koşuyorlar? Ya bunu geçin. Bak bu algıyı hiç kanmayın dostlar. Arda yeterince koşmaya başladı. Bak Pintus'un testlerinde 1 numara oldu. Hadi bir olmasın. İlk 5'te olması bile çok büyük bir artı Arda için. Bu da ispatlandı. Ama ya yetmiyor ki, birileri hep öğütmeye çalışıyor Arda'yı. Ezmeye çalışıyorlar. Çünkü pabuç pahalı, kimse aldığı maaşı, reklamı, vizyonu, pasta çok önemli Real Madrid'de. Hep söylüyorum. Adam 20 milyon euro net maaş alıyor. Diğer sponsorlardan bir tanesinden 40, birinden 55 almış. Diğerlerini saymıyorum bile. Euro olarak söylüyorum bunu. Şimdi siz bırakmak ister misiniz burayı? Aura da sizde, reklam da sizde, daha başka reklam pastaları da gelecek. Mustafa Macit demiş ki A'da olmasa kim izler Real Madrid maçını demiş. Evet. Türkiye'den de acayip bir etkileşim kesiyorlar. O da ayrı bir olay. Ee, Zaten biz Real Madrid'le ilgilenmiyoruz. Yani bunu defalarca söyledik yani. A'da sen git, nereye gidersen git kardeşim. Desteğimiz seninle olacak. Bu kadar basit. Dünyada sadece Real Madrid yok ama Real Madrid aurası çok büyük olan bir kulüp. Bunu kabul etmemiz lazım. Büyük bir kulüp. Ama işte A'da bakalım bu yaz nasıl şekillenecek? Kim gelecek teknik direktör olarak? Ve oyun onun üzerine kurulacak mı, kurulmayacak mı, gidip konuşup olayı netleştirmesi lazım. Ve şimdi bugünden itibaren, önümüzdeki haftadan itibaren hep söyledim Arda'ya. Ben Arda Güler'im de bak Mastanton'a nasıl vuruyor. Adam ellerini kollarını yukarıya kaldırıyor. Ne oldu sonuç? Yani sonuç ne oldu? Mastanton'a özgüvenini kaybettirdi. Arda'ya yaptıkları defalarca var. Ben Ancelotti'nin Real Betis maçında buradaki dostlara da söylemişimdir. Hatta videosu var, şimdi bulmam zor olacak. Arda şut attı kaleye, yine böyle ayak içi plaselemeye çalıştı. Defansa çarptı. Arda taça çıktı top. Yani şu Mastantano'nun arkasından top taça çıktı. Arkasını döndüğünde, ki ne zaman gördü ve Ancelotti'ye baktığında, ellerini böyle kaldırıp Arda'ya kızdı Ancelotti. Ama diğerlerine hiç kızdığını görmedim. Kimseye kızdığını görmediydim. Ama Arda'ya kızıyor. Şimdi Arda'ya böyle kızan bir teknik direktör amacı ne olabilir? Önceliği Arda olmaz. O hiçbir zaman da olmadı. Önceliği Real Madrid'de olmadı.
Tamamen gideceği Brezilya milli takımını oyuncularını daha da parlatmak. O geçiş hücumuyla bildiği o çağ dışı futbolunu oynatmaya çalıştı. Çünkü Arda'ya biraz sabretmesi gerekiyordu bazı şeylerde. Ama kazanan Ancelotti ve Real Madrid olacaktı. Ama o kazanmak istemedi. Bildiğini okumaya devam etti. Sonuç ortada zaten. Şimdi Bakan 83-89 demiş ki Mesut Özil havacı ve maalesef demiş. Mesut'tan ben hala tweet'i bekliyorum dostlar. İnşallah samimi olarak bunu Mesut'a ulaştırabilirsek çok önemli. Mamedov demiş ki Az gazetesi Arda'nın Perez'e rest çektiğini yazdı. Yani yoksa takımdan giderim demiş. Ya eğer böyle bir şey varsa çok hoşuma gider açıkçası. Yani bu hangi gazete ve kimin söylediği de önemli. Bu haberler bazen çok çıktı dostlar. Ama yani ben gerçeği yansıttığını zannetmiyorum. Yani rest çekmektense önce bir konuşmak daha mantıklı. O konuşmadan sonra resti zaten çekmek gerekiyor. O çok net bir şekilde ortada. Kuleman demiş ki Zikri Bey senin dediğin çok doğru. Arda sen kendi oyununu oyna. Kesinlikle başka şansı yok. Yani Maslantano gibi böyle vur kardeşim bir tane daha vur. 50 tane vur ya ne olacak? Hep söyledim. Ben Arda Güler'im de kardeşim. Çalımını bas. Hep herkesi çalımla demiyorum. O nerede doğru oynayacağını çok iyi biliyor. Çok zeki bir oyuncu. Maslantano'nun yaptıklarına bakın. Niye? Kendini göstermeye çalışıyor. Kendi oyununu oynamaya çalışıyor. Yine bu sayfada ben diyorum ya bakın dostlar size ben asparagas magazin bir şeyler öğütmüyorum, anlatmıyorum. Bu da çok samimi bir yaklaşımım var benim her zaman. Bilen dostlara tekrardan selam olsun. Arjantinli Kempes çok meşhur bir futbolcu 78 Dünya Kupası'nın yıldızlarından röportaj yaptılar. Mastantano'ya dedi ki Mastantano dedi seni River Plate'ten Madrid'e götüren oyununu oyna yoksa orada uzun süre kalamayacaksın dedi. İşte biz de Arda'ya diyoruz ki seni Fenerbahçe'den oraya götüren oyununu orada oyna Arda kardeşim. O sensin zaten. Hem mutlusun hem istediğini yapacaksın hem daha ön planda olacaksın. Çünkü asist, gol, hücum oyuncuları, hücum orta sahalar her zaman gözdedirler ve sen bir futbolun sanatkarısın. Yeteneklerine yazık olacak. Hayır bir Kroos olursun, Modric olursun. Bunların istediğini adam olursun. 6 ve 8'de hep söyledim. Ama %50 Arda kalır. Onları da yaparsın. Yine çok iyi önemli bir oyuncu olursun. Ama %100 Arda ile oynayamazsın. Yeteneklerinin bazılarını kullanamazsın. Sen doğal bir oyun kurucu, iş bitiricisin. Sihirbazsın. Bu kadar basit. Ama bunu görecekler. Görmeye başladılar dostlar. Hiç merak etmeyin. Yine Boğaz'ın çocuğu dostumuz bize demiş ki şöyle bir dakika hemen okuyacağım. A'dan etrafında kafası çalışan kimse yok gibi. Umarım videolarını izliyordu. O da sana kulak verir. Yani ben görmemezlik yapıldığını düşünmüyorum. Yani bazı şeyleri görmek lazım artık. Çok haklısın. Beni izliyorsa da Arda kardeşim kendi oyununu oyna her zaman söyledim. Ben Arda'yım demen gerekiyor. Bu ortamda başka türlü sağlıklı bir şey olmaz. Restini yap. Şu çak işaretlerini de bırak kardeşim. Bunlar o dilden anlamıyorlar. Ya tebrik ediyorum. Gerçekten anne babası çok 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 müthiş bir çocuk yetiştirmişler. Hataları olmayacak mı? Olacak ama maalesef ve maalesef dostlar size şunu söyleyeyim. Bunlar artık işlemiyor. Restini çekeceksin. Ben Arda'yım diyeceksin. Sahada da öyle oynayacaksın. Hep söylüyorum. Bu genç kardeşlerimiz var. Şu an futbolda yeni 14, 15, 16, 18 beni izleyen, profesyonel olmak isteyen genç oyuncularımız. Bunlar sizin için de geçerli genç kardeşlerim. Sizi kendi oyununuz bir yere getirir ve orada o şekilde var olup mutlu bir şekilde futbol hayatınızı sürdürürsünüz ve üstüne koyarak çalışma azmi bulursunuz. Çünkü insan mutlu olduğu, sevdiği işte gelişmek ister. İşte ama antrenör bana bir teknik taktik yer bulsun. Tabii ki antrenörlerinizi de dinleyin ama teknik taktik bir yere kadar. Doğal oyuncuysanız, iyi oyuncuysanız, mevkinizin doğal ve en iyi oyuncusuysanız, öyle düşünüyorsanız öyle oynayın. Bakın bu lafımı kulak ardı eden gençler başarılı olacaktı. Futbol budur yani. Baki demiş ki Arda top rakipteyken kayboluyor. İşte Baki geldi. Evet Baki aynen öyle kardeşim. Ya top rakipteyken kayboluyor da kaybolmayan kim var? Baki kardeşim, güzel arkadaşım. Yani herkes kayboluyor. Kim çıkıyor? Hepsi defansa geçiyor. Sıradan takım gelip set oyununu kuruyor bunlara karşı. Yani ne yapsın Arda az pas aldığı bir yerde takımı nasıl organize edecek ki? Ama Arda kendini çok geliştirdi. Çok top kapmaya başladı. Ama bir bir Tchouaméni, bir Valverde olamaz. Camavinga olamaz. Her zaman söylüyorum.
Öyle biri de değil zaten. Öyle biri olmaya da çalışmasın. Yani Verifelt demiş ki çakmak işlerini bırakması gerek. Evet, çocuksu gözüküyor. Birkaç maçı çözmeli. Rest çekip kendine oyna Arda. Kesinlikle öyle. Huges Brain demiş ki Arda hem yetenekli hem de sabırlı. Bu iki yetenek inanın Arda'yı uçuracak. Ya hakikaten ben bu kadar sabretmesini e, de bir hayır olduğunu düşünüyorum. Bu zorluklar onu güçlendirecektir. Güçlendirdiğini düşünüyorum. Ama artık zamanı geldi. Daha da sabredecek bir şey yok. Artık rüzgarı da arkasına almak üzere. Dediğim gibi biraz daha sorumluluk alıp bir şeyler yaparsa e, müthiş işler yapacaktır. Mesela şimdi Baki gibi dostlarımızın görüşlerine sakın aldırış etmeyin. Bu da bir görüştür. Ama Arda Alex'i de geçecek. Çünkü Arda azimli ve çok genç yaşta doğruları öğrenebileceği bir yere gitti. Sadece mobbing uygulanıyor. Arda gibi oyunculara her zaman ihtiyaç var. Belki Alex diretseydi Avrupa'nın önemli takımlarında yine oynardı. Çünkü o zaman onu tercih etmedi ve Fenerbahçe'ye gitti. Çünkü Alex'in tercihi oydu ama Arda'nın tercihi zirvede kalmaya çalışmak. Ben Baki kardeşime de bunu söylemek isterim. Bu oyuncu gelişimi açık ve çok şeyler yapacak Allah'ın izniyle. Yapamazsa da biz desteğimizi verdik diye bu da rahat olacağız gönlümüz o kadar. Ama bu gözler gördüğünü yalanlamamalı. Bize yalanlatmamaya çalışmalısınız. Biz yalanlamak istemiyoruz. Gürcan Özbuçak demiş ki takımdaki Bellingham Arda sorununa onca lobiye rağmen marka bile dayanamayıp Bellingham Arda'yı kıskanıyor diye uzun bir makale yayınladıysa eğer bence artık mecburen Arda'ya sarılacaktır. Aklın yolu bir. Kesinlikle dostlar. Yani makaleleri gösterdim. Yani işte Frederick Hermel'in makalesi burada yer aldı. Bellingham nerede oynayacak? Ve yine dediğim gibi markada ya markanınki zaten hani tamamen hani Türk bir yazarın söyleyeceği şey ama bu sosyal medyada karşılık bulmaya çalıştı. Ama mesela Carlos Carpio'nun bu yazısı Real Madrid fan sayfalarında hiç yer almadı. Bak gören varsa bana atabilir şeyi resmini ya da buradan yazabilir. Videonun altında da yazabilir. Ben hiç görmedim. O kadar bakıyorum. Real Madrid fan sayfaları ki belki 20-30 tane var. Çok önemli sayfalar. Hiçbir tanesi bu Carlos Carpio'nun bu Arda'yı destekleyen bu yazısını paylaşmadı. Yani inanılır gibi değil. Mesela ne demişti Carlos Carpio? Yeni katılan arkadaşlarımıza bir daha izletelim. Okutalım. Çünkü Türk oyuncuyla birlikte oynadığında dedi Bellingham kıskançlık duyuyor ve otoritesini dayatmaya çalışarak onu gölgede bırakıyor ve neredeyse hiçbir zaman olumlu bir şeye dönüşmeyen lider bir rol üstleniyor dedi. Yani e, en azından son iki sezonda durum böyle dedi. Bakın çok uzun zamandır böyle. Bunu Bellingham onun yerine kim göz koyarsa onu yapacaktı. Nico Paz mesela gelsin o da yapacaktı. Sorun Arda Güler değil ama Arda Güler ki Nico Paz bile Bellingham'dan o noktada hücum orta saha noktasında tartışmam bile. Nico Paz Bellingham'dan da çok yetenekli. Ama Arda'dan değil kesinlikle öyle söyleyeyim. Çünkü Arda'yı kiraya vermediler. Çünkü niye herkes görüyor ne olduğunu. Nico Paz'ı kiralık verdiler. Bu kadar basit. Ama Nico Paz kendi özgüvenini yakaladı. Maç eksiğini yakaladı. Keşke Arda da bir yarım sezon kiralık gitseydi demiştim zaten daha önce. Olmadı neyse önümüze bakmamız lazım. Tolga ile Tayland demiş ki ya hocam 40 yaşında anca PlayStation oynayan adamlar 18 yaşında Real'e giden Arda'nın futbolunu eleştiriyor. Evet. Şimdi futbol oynayanlar bilirler. Futbol kolay bir futbol oyunda değildir dostlar. Yani sahada bir sürü faktör vardır. Kiminle yan yana oynadığınız ve sizden ne istenildiği, nerede oynatıldığınız, takımın performans durumu bir sürü faktör vardır. Maç içinde bir değişkenlikler vardır. Yolunda gitmeyen. Bazen bunlar çok önemli. Müfit Özürek Bellingham kendini Zidane sanıyor ama onda o yetenek teknik yok ki demiş. Kesinlikle Müfit Bey. E, Olmadığını hep söylüyoruz. Artık herkes söylemeye başladı. Biz bunu ilk önce söylediğimizde daha önceki zamanlarımızda bu da çarmıha gerildik. İçimizdeki bazıları tarafından linç edildik. Ama zaman bizi haklı çıkardı. Bu zamanın bizi Allah'ın izniyle daha da haklı çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü yani ben böyle bir oyuncu görmedim. Gördüm ama bizden değildi. Çok kısıtlı ve 30 yıl sonra böyle bir oyuncu çıkardık. Türk topraklarından ve arkaya örnek olacak bir oyuncu. Ben Arda Güler'i sadece Arda Güler olduğu için desteklemiyorum. Ama çok seviyorum. Çok karakterli. Kenan Yıldız da öyle. Çok karakterli oyuncular. Hakikaten yetiştirenlere selam olsun. Ama biraz dikkat etmek çok mütevazılık işe yaramıyor.
Orhan Cesur dostumuz demiş ki 2 gündür genel yerli basında nedense adıyla ilgili inanılmaz negatif haberler yapılıyor. Resmen İspanyol trollerden aldıkları okumaları ana haberlerine koyuyorlar. Bunun nedenini bilen var mı? Ya bunun nedeni bir tek nedeni olduğunu düşünmüyorum Orhan Cesur. Bunun birçok nedeni var. İşte yeri kaptırılmaması, algının Arda Güler çünkü kolay taş. Bellingham 100 milyon euroya transfer edildi. Kimse demiyor kardeşim biz sana 100 milyon euro verdik. Hadi çık bakalım al bir sorumluluk demedi kimse. Böyle bir yazı, böyle bir manşet, böyle şeyler hiç atılmadı bu Madrid'de. Ya adam ilk 4 ayda işte yazıyor oradaki As gazetesi yazarı. Diyor ki ilk 4 ay dışında adam ortalıkta yok diyor ya. Nerede bu adam diyor yani bakın. Şimdi kendinize şu soruyu sormanız gerekiyor diyor. Bellingham nerede? İspanyol başkentindeki ilk 4 ayındaki Jut nerede? Bak ilk 4 ay. Ben de bunu defalarca söyledim. 4-5 ay. Ötesi yoktu. Geldiği ilk zamanlar. Arda sakatken o Toni Kroos'un varisi olarak geldi 8 numara olarak. Tamam bakın santraforda gol atma becerileri var. Fiziği kuvvetli ama asla bir hücum orta saha oynayacak. Oyunu kontrol edecek. Set oyununa takımı hazırlayacak ve Real Madrid'i ileriye taşıyacak bir oyuncu değil yani. Ama o öyle soyunuyor. Çünkü niye ya bu pasta çok büyük diyorum ya. Reklam pastası. Kimse bundan taviz vermek istemiyor. Aura Adidas'la farklı anlaşmaları var. Şimdi isim verdim ama yani çok daha ötesi farklı şeyler dönüyor dostlar. Ee, Hamza Erenet demiş ki zor olan basit oynamaktır. Arda bunu yapıyor. Kesinlikle yani aslında istediği zaman çalımını nerede atacağını çok iyi biliyor. Bak futbolda bu çok önemli bir meziyettir hücum orta saha için. Topla ne zaman vedalaşacağını bilmek. Ne zaman tekte oynaması gerektiğini, ne zaman oyunu kontrol etmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Ama şimdi bir oyuncunun özgüvenini almamanız lazım. Çünkü Real Madrid çok acayip bir kulüp. Bernabeu çok acayip bir stat. Yani orada maça çıkan oyuncunun ayakları titremiyor. Dur dersem yalan olur. Çünkü 6 defa Arda'nın maçlarını izledim. 3'ü Bernabeu'da mümkün değil dostlar. Yan titremesi. Acayip bir stat. 84 bin kişi. Kutu gibi bir stat. Hele son hali zaten bambaşka. Orada oynamak kolay değil. Büyük karakterler demiş ki Cristiano'yu bir kalemdesine Real. Şimdi neden böyle? Ya hakikaten Cristiano Ronaldo bu kadar kibirli ve bencil bir oyuncu değildi. Genç oyuncuları böyle mobbing uygulamıyordu. Mesela bu Mbappe'nin yaptığı olay gibi. Ki bir sürü yani bunu Vinicius da yaptı Arda'ya atıyorum işte bir sürü değişik değişik olaylarını gördük yaptığını. Yani diyorum ya maç 2-0 Mastantuono çok uygun bir durumda vuruyor. Çok kötü vurdu. Mastantuono bunu çok yapıyor. Ama maç 2-0 iken hala bana neden? Çünkü Cristiano Ronaldo'nun rekorunu egale etmek için geldi. Ben Cristiano Ronaldo, sen benim idolümdün. Ben seni geçmek için geldim. Havasında bir oyuncu. Zaten bencil bir oyuncuydu. Real Madrid'de bonservissiz dahi. Çünkü başka türlü Real Madrid onu almazdı. Çünkü Paris Saint-Germain'le o yüzden sözleşme imzalamadı. Zaten Luis Enrique de onu göndermek istedi. Çünkü neden? Dedi ki bir oyuncu 45-40 gol üstü atsa bile bana yaramaz. Ben 4 tane oyuncunun 40 gol atmasını istiyorum dedi. Bütün pozisyonları da alıyor bitiriyor. Atak başlamadan Real Madrid'in atağı sonlanıyor. Sonra Arda Güler ve orta saha defans koş geri. Ya böyle bir oyun şekli yok. Aynısını Vinicius da yapıyor. Bellingham zaten bunu başaramıyor. Onu söyleyeyim. Ama top kapma ve kas gücü, fiziksel kuvveti iyi. Ayağı da fena değil. Ama abi yani oynadığı yer inanılmaz yani. Evet. Bakan 83-89 demiş ki Arda'nın 20 yaşında olduğunu unutmadan enişteyim. Kesinlikle dostlar. En çok ihtiyacı şu dönemde var zaten Arda'nın. Şu 1-2 sene içerisinde. Zaten ondan sonra oyun karakteri oturacak. Arda'dan bir şey olmaz. Olmaz olur olmaz ama biz desteklemeye mecburuz. Çünkü bir daha böyle bir oyuncuyu yakalayabilir miyiz bu seviyede? Belki gelir ama geleceğinin garantisi yok ama arkadakiler için çok iyi bir rol model olacağı için bu konuşmaları yapıyorum. Yayında çok fazla uzattım kusura bakmayın tekrara da düşüyoruz. Yavaş yavaş kapatalım dostlar. Kapitan 16 demiş ki Adidas'a geçmesi lazım o kadar basit demiş. Kesinlikle Adidas'ın Nike'a göre çok daha farklı diğer markalara göre çok daha büyük aurası var. Yani Adidas tamamen dünya çapında ve çok güçlü ki Real Madrid'le işbirliği yapıyor. İşbirliğini de bir gazeteci yazmıştı. Neden Bellingham'ı kollamaya çalıştıklarını. Pixel Load demiş ki Ada son 3-4 Mart'ta kapasitesinin çok altında. Daha iyi versiyonlarını gördük. Evet doğru Pixel Load ama takımın da çok inişli bir çıkış
grafiği olduğunu söylemem lazım. Real Madrid'in oyunu daha da düştü geriye. Son dediğimiz 4. maç, belki 5 maç önce Levante maçında bunları girdi kurtardı. Şunu söylemem lazım ki Real Madrid'de oyun çok fazla düşmüş durumda, çünkü artık herkes bencil oyun oynamaya başladı. Real Madrid'in sorunu şu: yüksek maçlar, yani büyük maçlar kapıda, daha ciddi rakipler geliyor. Siz Levante'ye karşı, Osasuna'ya karşı bile bu kadar zorlanırken diğer büyük maçlarda ne yapacaksınız? Çok önemli. Şimdi Karamsal demiş ki Real Madrid kadrosunu çok değerli görmüyorum. Bu rütbe sistemi kırılmadıkça Real'den hiçbir şey olmaz. O yüzden Arda gitsin. Barcelona maalesef 3-5 yıl ambargo koyar. Evet, onu zaten hep söyledik. Belki herkes benimle aynı fikirde. Keşke Barcelona'ya gitmiş olsaydı. Şu an Arda'da, Yamal'dan sonra kesinlikle dünya futbolunda Arda konuşuluyor olurdu. Bu kadar net. Ona uyan pas oyunu ve tam da aradıkları oyuncu, hücum orta saha oyuncusu aslında Arda'ydı. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Yavaş yavaş bitiriyorum dostlar. Sonda Ender Temel'in bir yazısını okuyayım. Madrid kaos futbolu oynuyor. Atarlarsa bir şekilde driblingle, şutlarıyla atıyorlar. Sonrası yok. Kesinlikle öyle. Doğaçlama oyun. Rakip de buna çok kolay önlem alabiliyor dostlar. Ve maalesef öngörülebilir bir oyun. Arda alıp veremediği bir sürü pas var ki bu oyuna çok yatkın Arda. Bunu yapmaya çalışıyor ama zaten santrafor yok. Santrafor olduğunda da işte Gonzalo acemi bir santrafor. İyi olacak belki ama şu an için bunu karşılamıyor. Yapmaya çalışıyor ama yapamadı. Mbappe, Vinicius, Bellingham, Mastrantano oynadığında, yani alveri çok yapan adamlar değil. Belki Mastrantano bu değil ama Mastrantano gördü ki pabuç muhalı şahsi oynuyor. Ben de Arda'ya diyorum ki şahsi oyna. Ne olursa olsun. Vazgeçme. Kendi oyununu oyna. Dostlar, çok teşekkür ederim. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ederim. İyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.